قال رسولنا الكريم: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. Benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han'ım. Fatih Sultan Mehmet Han'a Venedik'ten heyet gelir. Sultana sunulmak için yanlarında hediyeler vardır. Ama sultan gelen heyet ile görüşmeyi kabul etmez. Veziri ile görüşmelerini söyler. Vezir ile görüşmelerinde yere batan sarnıcında bir hazine olduğunu fakat yerini sadece sultana söyleyeceklerini aktarmışlardır. Bunun akabinde Fatih Sultan'ın huzuruna çıkarlar. Huzurda altın veya gümüş değildir hazine. Bir lahit içindeki mumyalanmış cesettir der sultana. Sultanla konuyu aktardıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın o dönem lahitin çıkarılıp veya çıkarılmaması ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ta ki Abdülhamit Han'ın dönemine kadar Abdülhamit Han bu şekilde gizemli olayları incelemeyi seven bir sultandı. Konuyu duyunca hemen konu ile alakalı çalışmaların yapılmasının emrini verdi. Dönemin Yıldız Teşkilatı'nın en seçkin üyeleri de araştırmalara yardım edecekti. Ve denilen lahiti buldular. Abdülhamit Han'ın cesedi yerinde görmesi ve incelemesi ardından yurt dışından incelemek için bir profesör getirildi. Cesetten parçalar alarak Almanya'ya geri dönen bu profesör orada araştırmalarını yoğun bir şekilde yapacaktı. Mason locasının döneminin 33. derecesi Mason olan Abdülhamit düşmanı Bahattin Şakir'i görevlendirdi. O sırada Abdülhamit Han o dönemin şihleri ve istirahatlerde bulunmak için ne yaptıklarını düşünmeye başladılar. Yapılan istirahatlerden sonra lahitin çıkarılıp sergilenmesi, cesedin yok edilmesi ve uzak bir yere gömülmesi ile ilgili bilgiler çıktı. Cesedin kimsenin bulamayacağı şekilde gizlenmesi, gerekli yerinde saklanması söylendi. O dönemin yıldız istihbaratlarından bir gruba cesedin yok edilmesi için emir verildi. Lahit sergilendiği dönem gazetedeki resimlerinin çekilip yayınlandıktan sonra Bahattin Şakir sonra bu gazeteleri toplatıp ve lahiti ilk başta Büyükada'ya sonra da İngiltere'ye giden bir gemiyle kaçırıldığı ve halen daha lahitin İngiltere'de bir yerdeki Mason locasında bulunduğu bilinmektedir. Bahattin Şakir bir şeylerden şüphelenmiş olacak ki o dönemin Yıldız Teşkilatı'nın lahit için görevlendirilen kişiyi bulmuş ve ellerindeki tüm belgeleri toplamıştır. Ama yine de o dönem için hiçbir şey Medusa ile ilgili bulamamıştır. Geçen 10. senenin ardından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, Osmanlı Devleti artık tarih kitapları sahnesinde yerini almaktadır. Bahattin Şakir'in torunlarına kalan bu belgeler arasında ele geçirilen belgeler esnasında bir harita ve bir kitabın gizli bölmesinde bulunmuştur. Ve meraklı torunlarından biri konuyu araştırmak için bir mason arkadaşına konuyu açmış ve konuyu öğrenen arkadaşı çok heyecanlanarak Türkiye'ye gelerek haritayı incelemeye başlamışlardır. Fakat üzerindeki yazıların ve işaretlerin ne olduğuna bir anlam verememişlerdir. Bunun üzerine masonların üst mertebesinde bulunan bir kişi ile iletişime geçerek ne olduğunu anlamadıkları haritada bir hazine olacağını düşünüyorum diye konuyu anlatmıştır. Hemen İtalya'ya uçan bu kişiler haritada yanlarında alarak belirledikleri bir yerde buluşup haritayı incelemesinin ardından evet bu bir hazine haritası ama haritada hazinenin ne olduğu belirtilmemiş dedi. Bu konuyu araştırmak için Türkiye'de bulunan locadaki irtibata geçeceğim diye çocukları bilgilendirmiş ama çocuklar haritayı ona vermemiştir. Bunun üzerine masonların üst düzey yöneticisi konumunda olan kişilerine konuyu anlatmak zorunda kalmıştır. Konuya meraklı şekilde dinleyen kişi hemen eski dil uzmanlığını ve harita uzmanlarını toplayıp haritayı incelemeye başlamışlar. İncelemeler çok farklı yönlere ayrılıp Osmanlı döneminde bulunan Medusa olayına uzanmakta olduğu görülmekteydi. Lahti sergileyen Abdülhamit Han'ın Medusa'nın bulunamayacak bir yere gömülmesini istemiştir o dönem.
O görevi alan Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki kişilerden biri konu ile ilgili bir harita çizmiş ve bunu uzun zamanlar saklamış, fakat ölmesine yakın Bahattin Şakir bir şeylerden işkillenerek bu kişiyi bulup elinde bulunduğu belgeleri alıp yurt dışına çıkmıştır. Ama kitaba saklı olan haritadan o dönemde haberi yoktur. İncelemeler sonunda çıkan şaşırtıcı sonuç içinde Türkiye'de bulunan locaya iletişime geçilmiş, haritanın resmi mail olarak gönderilmiş ve konuma giderek araştırmaları da bulunmaları istenmişti. Konuma vardıklarında Türkiye'nin Mersin ilinde bulunan Tarsus ilçesinde 82 Evler Mahallesi'ne ulaşılmıştı. Konumda bulunan evi satın almak istemişler, fakat ev sahibi evi satmayınca evi kiralamak zorunda kalmışlardı. Türkiye'deki Mason lojisinde görevli olan polis memuru bir şeylerden şüphelenerek Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vermiş, ellerinde bir harita olduğunu anlatmış, bir defineden bahsettiklerini söylemesi üzerine emniyetten aldığı emir ile konuyu araştırıp bilgilendirmesi emrini almış ve fark edilmeden grup içinde çalışmalara devam etmiştir. Yapılan kazıları istihbarat ve emniyete bağlı istihbarat ekipleri uzaktan takip etmeye ve içerideki polisten bilgiler almaya başlamışlardı. Yapılan kazılar sonucunda yine lahit benzeri bir beton yapı bulunmuş, kapağı açıldığında ise içinde bulunan şeye kimse inanamamış. Bu yıllardır aradıkları Medusa'nın mumyasıymış. Cesedi bir şekilde korunmuş. Orada bulunan kişiler hemen locaya haber vermek için kazdıkları yerden çıkarak telefona gittiler. O esnada yanındaki arkadaşı polis telefonu bırak demesiyle şaşıran kişi sen içimize sızmışsın diyerek polis memurunu şehit etmiş ve telefonla konuyu Mason lojisine bildirmişti. Bunun ardından evi izleyen MİT teşkilatının personelleri içeriden gelen silah sesini duyup içeriye baskın yapmış ve içerideki şüphelileri tutuklamış ve şehit olan polisimizi de hastaneye kaldırmıştır. Polisimizin şehit olması ve işin içine MİT'in de devletin yetkilerinin de girmesiyle konu geçen mahalleye özel harekat polisleri sevk edilip kazı alanı kontrol altına alınmış, kimseye bölgeye sokulmamıştır. Üzerinden birkaç gün sonra yurt dışına bağlı profesörlüğü gelip bölgede incelemelerde bulunmuş, hazırladıkları raporda hükümet yetkilileri ile paylaşmak için Turizm Bakanlığı'nın merkezinde toplantı yapmışlardır. Belgelerde bulunan lahitin içinde mumyalanmış şekilde vücudu yılan şeklinde insan başlı bir yaratıktan bahsedilmiş. Bunun halka açıklanmaması durumunda insanlardaki dini kavramlar sorunlarının oluşabileceğini düşünerek lahiti yerden tünel kazarak mahallenin gözden uzak kısmından çıkarmayı planlamışlar ve bölgeye tünel açmak için yetkililer gönderilmiştir. Personel gönderdikleri o bölgede bulunan şeyin ne olduğu konusunda halka soru işaretleri kalsın diye şaşırtmalar yaparak ansızın bir gece kazılan tünellerden lahit çıkartılarak Almanya'daki bu tür vakaları incelemek için kurulan DNA inceleme merkezine gönderilmiş ve bir daha başına bilgi verilmeyerek kazılan yerler toprakla doldurulup alanı kapatmışlardır. Almanya ve Amerika'da bilindiği üzere DNA'dan dinozorları canlandırma yapmak için kurulan gizli laboratuvarlar var. Sizce de bu laboratuvarlarda Medusa'nın DNA'larını kullanarak tekrardan canlandırma yapmaları mümkün olabilir mi? Konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.